Bugün sizin için derlediğimiz kaynaklara bakarak Ahmet Zeki Okçuoğlu ismine odaklanıyoruz. Kendisi avukat, yazar, yayıncı, siyasetçi, analist, yani birçok kimliği var. Evet, çok yönlü bir isim gerçekten. Kaynaklar özellikle Kürt milliyetçiliği ve Kurdoloji, yani Kürt dili, kültürü, tarihi çalışmaları alanındaki yerinin altını çiziyor. Bu karmaşık portreyi biraz daha açalım istiyoruz sizin için. Tabii elimizdeki metinlerde zaten bunu gösteriyor. Yani Okçuoğlu'nun hayatından tutun hukuki mücadelelerine, Kürt hareketi içindeki yerine, hatta PKK ve Öcalan'la olan o inişli çıkışlı ilişkisine kadar, sonra Kurdoloji çalışmaları, Bağımsız Kürdistan vizyonu, bayağı bir katman var. Amacımız da zaten bu farklı unsurları bir araya getirip size daha net bir resim sunabilmek. Güzel. O zaman hemen başlayalım. Okçuoğlu kimdir diye bir girizgah yapalım isterseniz. 1950 doğumlu, bazı yerlerde 49'da geçiyor, bir avukat. Ama kaynaklar daha çok şeyin altını çiziyor sanki. Kürt kimliğinin baskı altında olduğu bir dönemde büyümesi onu nasıl etkilemiş? Kesinlikle bu çok belirleyici olmuş görünüyor. Bunun ilk somut adımlarından biri de kaynaklara göre 1976'da Kava Yayınevi'ni kurması. Bu sadece bir yayın evi değil aslında. Evet. Yani metinlerde özellikle şehirli Kürt gençleri arasında Kürt tarihi bilincini, milliyetçi düşünceyi yayma amaçlı stratejik bir adım olarak görülüyor bu. Anladım. Ve bu bilinç yayma çabası beraberinde hukuki sorunları da getirmiş galiba. İşte 91'deki kitabı, 93'te Azadi'deki yazısı yüzünden Türkiye'de yargılanıyor, hapis yatıyor. Ama asıl Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, yani AYİM davası öne çıkıyor değil mi? Sadece kişisel bir dava değil yani. Hayır, kesinlikle değil. Kürt milliyetçileri tarafından devletin o zamanki kimlik politikalarına, hatta Kemalist politikalara karşı kazanılmış sembolik bir zafer gibi yorumlandığı belirtiliyor. Yani yarattığı etki hukuki olarak da önemli. Peki Kürt siyasi hareketi içindeki yerine bakınca, orada biraz daha ilginç bir yolculuk var gibi. Gençliğinde DDKO üyeliği, 12 Mart sonrası hapis, sonra bambaşka bir yerde görüyoruz. 1999'da Abdullah Öcalan'ın avukatı oluyor. Bu nasıl açıklanıyor kaynaklarda? Bu avukatlık görevi o dönem için tabii önemli bir gelişme olarak not edilmiş. Ama kaynaklar daha çok sonrasındaki kopuşa odaklanıyor aslında. Yani Okçuoğlu'nun Öcalan'a ve APO'cu harekete yönelttiği çok sert eleştirilere. Evet. O kadar keskin ki bu eleştiriler içimizdeki düşman, virüs gibi ifadeler kullanıyor onlar için. Kürt kimliğini tasfiye etmeye çalışmakla suçluyor. Hatta PKK'yı devlet kontrolünde bir yapı olarak gördüğünü söyleyen ifadeler de var. Oldukça radikal suçlamalar. Evet, bu da aslında onun temsil ettiği milliyetçi çizginin PKK'nınkinden ne kadar farklılaştığını anlamak açısından önemli bir nokta. Bu siyasi duruşunun yanı sıra bir de Kurdoloji çalışmaları var. Kürtlerin kökenleri, işte Aryan bağlantısı, Zerdüşt geçmişi, bu konulara özel bir ilgisi var anlaşılan. Bir de şu iddia var, Kürt tarihi Türk, Fars, Arap tarihçiler tarafından yağmalandı tezi. Bu da bayağı iddialı. Evet, kaynaklar bu çalışmaları onun Kürt kimliğini sadece siyasi zemine değil, aynı zamanda derin tarihi ve kültürel köklere oturtma çabası olarak yorumluyor. Yani bir kimlik inşası süreci bu aslında. Anladım. Türkçe-Kürtçe sözlük gibi yayıncılık işleri var. Bir de Mihdat İzadi gibi uluslararası alanda bilinen isimleri referans göstermesi falan. Bütün bunlar bu entelektüel çabanın ciddiyetini gösteriyor. Peki bütün bunlar, yani hem siyasi duruşu hem bu entelektüel çaba nasıl bir siyasi vizyonda birleşiyor? Milliyetçilik anlayışı ne? Hedefi ne kaynaklara göre? Okçuoğlu'nun milliyetçiliği olarak tanımlanıyor kaynaklarda. Ezilen milletin kurtuluş ideolojisi. Hedefi de çok net. Kültürel haklarla falan sınırlı değil, bağımsız ve birleşik bir Kürdistan. Hatta çarpıcı bir sözü aktarılıyor. Bu durumun sadece Kürtlere hürriyet değil, Türklere de insanlık kazandıracağını söylüyor. Irak Kürdistan bölgesel yönetimini bu yolda bir model gibi gördü ama Kürtler arasındaki ittifaksızlığı da çok sert eleştirildiği belirtiliyor. Şu meşhur sözü var değil mi? Govent tutarken el ele veriyoruz ama Kürdistan için değil gibi. Aynen o söz. Bu eleştirisi çok net. Bir de şu var, Batı ile müttefik, ikinci bir Müslüman İsrail gibi bir Kürdistan tasavvuru. Bu da ilginç bir benzetme.
Ve Kuzey Suriye'deki Rojava modelini, yani oradaki özerk yapıyı desteklemesi de bu çerçevede mi? Kesinlikle. Kaynaklar onun vizyonunu Batı ittifakına entegre olmuş, bölgesel olarak stratejik bir aktör olabilecek bağımsız bir Kürdistan üzerine kurduğunu gösteriyor. Rojava'daki Kürtlerin bir araya gelme çabasını da kendi Birleşik Kürdistan ideali açısından olumlu bir adım olarak gördüğü anlaşılıyor. Yani günümüzde de aktif. Evet, evet. Sosyal medya vesaire platformlarda bu görüşlerini savunmaya devam ettiği, özellikle gençleri Öcalan doktrininden kurtarma gibi bir misyonu olduğu ve kendi milliyetçi çevresinde de Kürt milli uyanışının köşe taşı gibi görüldüğü ifade ediliyor kaynaklarda. Peki toparlayalım o zaman biraz. Tabii, özetle Ahmet Zeki Okçuoğlu sizin için incelediğimiz bu kaynaklara baktığımızda Kürt milliyetçiliğinin entelektüel ve hukuki zeminini güçlendirmeye çalışan, silahlı mücadeleden farklı olarak siyasi ve kültürel bağımsızlığı ön plana çıkaran ve özellikle PKK ve Öcalan çizgisine çok net hatta radikal bir şekilde karşı duran karmaşık ama etkili bir figür diyebiliriz. Yani bağımsızlık vizyonu ve iç eleştirileriyle öne çıkıyor. Gerçekten de. Hem kurdolojiye katkıları var, hem de siyasi duruşu çok net, çok keskin. Kürt meselesine dair, alışılmışın dışında bir bakış açısı sunduğu kesin. Bu inceleme ışığında belki dinleyicilerimiz şunu düşünebilir. Okçuoğlu'nun kaynaklarda sürekli vurgulanan bu iç bölünmeler ve dış manipülasyon iddiaları, günümüzde Kürtlerin kendi kaderini tayin etme mücadelesindeki mevcut ve belki de gelecekteki zorlukları anlamamız açısından bize neler anlatıyor olabilir acaba?